Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kur'an-ı Kerim ucu bucağı olmayan ummandır. Ne sahilini bulabilin, ne dibini bulabilin. Öyle umman. Allah kelamı. Şimdi o büyük okyanusu geçen gemi, içine dalan bir gemi nasıl onun ucunu bucağını bulamadan bir yerden geçer, ikinci defa geçtiği yeri bulamaz. Kur'an-ı Azimüşşan'ın mana denizleri de öyle denizlerdir. 40 sene, 50 sene değil, 100 sene ona meşgul olsa insan yine aciz kalır, yine manalarını ihata etmeye imkan bulamaz. Her defasında yeni yeni manalar gelir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın manaları. Onun için Kur'an-ı Kerim muciz, okuyan aciz demişler. Kim okusa da, ne kadar alim olsa da yine Kur'an-ı Kerim onu aciz bırakır. Manalarını ihata edebilmekten acizdir insan. Ve Kur'an-ı Azimüşşan Allah'ın kelamı olduğu cihetle bütün insanlar ona muhataptır. Her insan nasibini alacaktır Kur'an-ı Kerim'den. Kur'an-ı Kerim'den nasibi olmayan insan olamaz. Efendimiz'e Kur'an-ı Azimüşşan inzal olduğu andan itibaren ila yevmil kıyamete kadar ne kadar insanlar gelecekse hepsilerine ait olan nasip vardır Kur'an-ı Kerim'de ve Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu üzere ey insanoğlu ve fihi zikrukum, onda sizin zikriniz vardır. Sizin, yani Kur'an-ı Kerim'e muhatap olan herkesin zikri geçmektedir Kur'an-ı Kerim'de. Benim ismim yoktur dersen Kur'an-ı Kerim'de belki zahirinde görünmez ama dedik ya, şimdi koca denize baktığında hiçbir şey görünmez. İçine indik sonra içerisinde çeşit alemler, alametler vardır. Dışarıdan bir şey göremek. Üstünden baktığında bir dalgasını görürsün. İçindeki mahlukatı içine dalmadıktan sonra, aşağı inmedikten sonra, derinleşmedikten sonra bir şey göremez. Kur'an-ı Kerim'de de şimdi bizim zikrimiz, hepinizin zikri vardır diyor Cenab-ı Allah. Sizin dediğinde muhatap insanoğludur. Hepinizin zikri geçer. Benim zikrim geçmez derse bir kimse, Cenab-ı Hakk'ın endirdiğine karşı gelip onu tekzip etmiş olur. Yalana çıkarmış gibi olur, haşa. Herkesin de zikri var. Her şeyin de zikri var Kur'an-ı Kerim'de. Lakin Kur'an-ı Kerim'in içindekilerini herkes imanının derecesine göre
bir de ilminin derecesine göre bilir, bulur, görür. Denizin dibine enildik sonra karanlık basar. Bir mesafeden sonra denizaltı simsiyah kesilir. Oraya ışık tutmasan oradaki alametleri göremezsin. Hatta oradaki mahlukat yolunu bulmak için Cenab-ı Hak onlara öyle bir kuvvet vermiş ki ışık da veriyor geçtiği yolu görmek için, bulunduğu yeri bilmek için. Onun gibi Kur'an-ı Kerim'in derinliklerindeki hakikatları görebilmek, bilebilmek elbette ki iman nuruyla mümkün olur. İmanının nurunun kuvvetine göre insan Kur'an-ı Azimüşşan'dan nasibini alır. Kur'an-ı Kerim elbette ki bütün insanlara dünya ve ahiretin saadetini talim eder, o saadete ulaştırır. Herkese göre, herkesin Cenab-ı Hak indinde bir menzilesi vardır. Varacağı yer vardır. O varacağı yere Kur'an nuruyla varır. Kur'an nurunu almasa oraya varamaz. Karanlıkta kalır. Mahşer gününde herkes mahşer gününde ay yok, güneş yok. Binaenaleyh karanlık çöker. O karanlıkta herkes yürümekle emrolunur. O karanlıktan geçerken herkes imanının nuruyla yürüyecektir. En azından iman sahibinin bu baş parmağında bir nur açılıp kapanıp açılıp kapanıp da o nurla da yürüyecektir. En azından iman sahibinde. En az imanı da olmayan o karanlığın içerisinde gideceği, geleceği yolu bilemez. Öyle kalacaktır. O gün ayın nuru gibi, güneşin nuru gibi nurla gelen veyahut yıldızlar gibi nur ile gelenler olur da o nur kendisine taksistir. Yani bu güneşin nuru gibi bütün dünyaya şumuliyet vermez de kendisine tahsis olur o nur. O nur ile beraber görür. Hiç nuru olmayanlar o karanlık zulmetin içerisinde batıp kalırlar. Allah'a sığındık. Kur'an-ı Kerim umumi heyeti itibariyle sakındırıcı ve müjdeleyici ayetlerle donanmıştır. Sakındırıcı sıfatı var Peygamber-i Zişan'ın. Nezir sıfatı. Bir de beşir sıfatı var, müjdeleyicidir. Efendimiz hem sakındırıcı hem müjdeleyici olaraktan gönderilmiştir. Sakınacağımız hususları bize bildirmiştir. Nereden sakınasınız diye emrolunuyor. Halal ve haram hududu vardır. Haramdan sakınmakla biz emrolunduk.
Lakin aslında haramdan sakınmak manası ve gayesi ve hikmeti Cenab-ı Hakk'ı gücendirmekten sakınmaktır. Haramdan sakın dediğimizde sakınılacak asıl Cenab-ı Hakk'ı gücendirmektir. Sen Cenab-ı Hakk'ı gücendirdikten sonra ne işe yararsın? Kârın nedir senin? Ne yapabilirsin? Sana her şey yüz döner. Kur'an-ı Kerim her şeyi beyan eden kitaptır. Dedik ya, her şeyin zikri var orada. Musa aleyhisselam Tur Dağı'na davet olunduğunda Cenab-ı Hak tarafından Tevrat-ı Şerif ona indirileceği vakitte oraya davet olundu. Oraya gittiğinde gelinceye kadar Samiri denilen kimse altından bir bozağı yaptı. Bozağı yani bir dananın sureti diyelim. Altından bozağı yaptı ve o bozağı hakkında bir defa Cebrail aleyhisselamın at üzerinde Musa peygambere geldiğini gördüğünde onun atının bastığı yerden hayat fışkırdığını görmüştü. O topraktan da alıp o altın buzağının içerisine attığında o buzağı feryat edip durdu. Böğürdü. Ve o Samiri onlara dedi ki, bakınız ey İsrailoğulları, bu Musa'nın aramaya gittiği tanrısıdır haşa. Kaybetti. Aramaya gitti. Bakınız budur. Geliniz buna tapınız diyerekten İsrailoğullarını aldatıp onun o altın buzağının parıltısı, altının verdiği cazibe, parıltı onları ona cezbettiği gibi onun böğürmesi de zayıf akıllarını şaşırttı. Dediler herhalde budur. Doğru söyler bu Samiri dediler, haşa. Ona taptılar. Musa peygamber geldiği vakitte ona pek gadaplandı ve onun yaptığı buzağı parçalayıp savurdu. Ve Samiri'yi katletmeyip onu mahkum etti. O kimse o cemiyetin içerisinde kimsenin yüzüne bakmayacağı, konuşmayacağı bir hale mahkum edildi. Bana seslenmeyin, bana dokunmayın, bana yaklaşmayın, benimle temasınız olmasın demekten başka bir söz onun ağzından gelmiyordu.
Kim görse bana yaklaşma diyor. Benimle konuşma. Kendi kendisine hapseyledi Cenab-ı Allah. Onun gibi şimdi o söylediğimiz mesele Kur'an-ı Azimüşşan her şeyi beyan eden Kur'an-ı Azimüşşan'da elbette ki Cenab-ı Allah insanlara yürüyecekleri yolu tarif ve tabir edip o ışıkta yollarını bulmak için derecelerine göre salahiyet verdi. Allahu Zülcelal Kur'an-ı Kerim'i eğer onun bütün hakikati bu dünyada zahir olursa bu dünya onu taşımaya tahammül edemez. Onun hakikatinden dünyada bize lüzum eden kadarı açılıyor. Sonra kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın bizzat kendisinin Kur'an-ı Kerim'i, kadimi kelamını bizzat kendisinden işittirecektir mümin kullarına. Ki o zaman müminlerin alacağı ferah, yetişeceği ferah ve sevinci bu bir kimsenin alacağı saadeti ve ferahı bu dünyanın bütün belaları üzerine enmiş olan kimselere taksim edilse hepsi böyle o hem bu gamden kurtulup bir sevinç ve ferah denizine dalacaklardı. O Allahu Zülcelal'in bizzat kendisinin okumasını işittiğimiz vakitte ki her cuma gününde Cenab-ı Rabbul Alemin mümin kullarını huzuruna davet eder. Cuma günü Allah'ın ziyafetindedir. Bütün cennet ehli Haziretül Kudüs makamında. O makama yetişenlerden olalım inşallah. Ve her cuma olan o ilahi ziyafet bambaşka olacaktır. Tamamıyla, her şeyiyle, daha alası, daha güzeliyle zuhur edecektir. Bir öncekinin nurları kaybolmayacak, lakin ikinci defada gelen o Cenab-ı Hakk'ın nurlarından daha bir hiç görülmeyen, işitilmeyen, bilinmeyen güzellikler meydana gelecek. Onlar ile müminler meşgul olur. İlahi ziyafette her şey tamam olur. Sonra Cenab-ı Hakk'ın kelamı kadimini kendisinden işitmek zevkine da erdirir onları. Ondan sonra cemali ba kemalini de seyrettirir. Kur'an-ı Azimüşşan. Allah bizi Kur'an bahrine dalanlardan eylesin. Amin. Ya. Saadetimiz Kur'an ilendir. Selametimiz Kur'an ilendir. Okumaya bilmese bile her günde böyle açıp